Değerli konuklar, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Fransız düşünür Jacques Derrida, Marx'ın hayalleri metnine şöyle başlıyordu. İçimizden biri, siz ya da ben, bir adım öne çıkıp yaşamayı öğrenmek istiyorum artık der. Derrida, yaşamayı öğrenmenin öncelikle yaşamın ve ölümün birbirine karşıt olmadığını kabul etmeyi gerektirdiğini üstüne basa basa söylüyor ve devamı boyunca geçmişin ve geleceğin hayalleri ve hortlaklarıyla beraber yaşamayı öğrenmenin politikası üzerine söz söylemeyi sürdürüyor. Yeşil Sol Akademi de bir bakıma yaşamayı öğrenme yolunda küçük ve mütevazı bir uğrak olarak görülebilir. Onurlu, özgürce, layıkıyla yaşamayı öğrenme yolunda küçük bir adım. Akademi çalışmalarına başlarken şu ihtiyacın adını koymuştuk. Hem kendi içimizde, hem çeperimizde, yakınımızda bulunanlarla konuşmaya, ortaklaşmaya doğru yol alan sözlerin etrafında birbirimize sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sivil ölüme terk edildiği için 78 gündür açlık grevinde bulunan bir akademisyenin, bir eğitimcinin tutuklanmaları karşısındaki şaşkınlığımızı aşmayı, yaşamanın ve yaşatmanın yollarını bulmayı arzuluyoruz. Biz muhaliflere tarihin belirgin kırılma anlarında bilhassa Berlin duvarının yıkılışından bu yana sürekli yenilgi halini daratanlar karşısında neoliberal hegemonya, totaliter rejimler karşısında toparlanmaya ve ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Ve elbette kabustan uyanıp ayırmaya çalışırken hemen yanı başımızdakine soru veriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Peki şimdi ne olacak? Velhasıl Yeşil Sol Akademi'ye kucağımızda onlarca soruyla birlikte geldik. 21. yüzyılın hızlı akan ilçelerinde büyük toplumsal hareketlenmeler, yıkımlar, darbeler ve direnişler arasında dünya ve Türkiye nereye gidiyor? Kendini kapitalizmin, hümanizmin, modernliğin ve ataerkil rejimin eleştirisi üzerine inşa eden Yeşil Sol politikanın Türkiye'de güçlü bir seçenek haline gelmesi için neler yapabiliriz? Nasıl bir dünya istediğimizi, inşa etmeye çabaladığımız toplumsallığı yeniden konuşmaya ihtiyacımız yok mudur? Peki edebiyatın, resim, müzik, resim, ses ya da sözün bu oyundaki rolü nedir? Bir başka soru, ortaklığın siyasetini nasıl inşa edebiliriz? Eğer siyaset, yaşamayı öğrenmek ve başkalarından öğrenmek meselesi ise, kolektifliğin gücüne yaslanarak sorularımızı birbirimizle paylaşmak ve yanıtların peşini kovalamak gerektiğine inanıyoruz. Kapitalizme, ırkçılığa, ulusalcılığa, heteroseksizme ve türcülüğe karşı mücadelede bugüne kadar biriktirdiklerimizi, kimlikler söylemini, ekoloji siyasetini, sınıf ve emek alanının değişen boyutlarını, siyasetin yaşamla, sanatla, estetikle olan ilişkisini masaya yatırmayı ve birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Milan Kundera, şimdiki zamanı kat ederken gözlerimiz bağlıdır diyordu. Gözlerimizdeki bağı ve ufkumuzu bir bakıma açmayı deniyor olacağız. Davetimiz bol soru işaretli, bol virgüllü demiştik. Bu 3 gün boyunca toplamda 7 oturumda 21 konuşmacı bizimle birlikte olacaklar. Tüm konuşmacılarımıza, tüm moderatörlerimize davetimizi kabul ettikleri için, katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.